Merhabalar Shift Elite.net izleyenleri. Bugün Sevilla'dayız, İspanya'dayız. İspanya'nın güneyinde çok sıcak bir kent. Küçük de bir yer ama bayağı tişörtte falan dolaşıyoruz. Oldukça güzel bir gün. Neden buradayız derseniz işte sebep bu. Biliyorsunuz Eylül'de İFA gerçekleştirilecek. İşte Eylül'deki İFA'dan önce de İspanya'da İFA'nın global bir basın konferansı gerçekleştiriliyor. Biz de davetliydik. Geldik, buradayız. Çok güzel sunumlar yapılıyor. Aynı zamanda son kullanıcının hayatına dokunacak akıllı çözümler ve bir sürü ürün gösteriliyor. Biz de onlara biraz yakından bakıp size anlatacağız. Evet arkadaşlar, şu anda karşımızda Mets'in S9A televizyonu var. Mets'in ürettiği amiral gemisi televizyon bu. Televizyon iki farklı boyutta geliyor. Bir tanesi 165 santimetre, bir tanesi de 139 santimetre boyutunda. Yani 65 inç ve 55 inç. 65 inçlik versiyon 26 kilo. Tabii şu altındaki şeyle beraber şurada gösterelim. Altında bir de standı var. Şu stand üzerinde durmasını sağlıyor televizyonun. Bu standla beraber 26 kilo, 55 inçlik olan da 20 kilo. Bu televizyonun ne gibi özellikleri var? Dolby Audio var, Android bir TV, Google Asistan destekliyor. En güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Google Asistan kullanarak yönlendirebiliyorsunuz. Netflix ve YouTube ön yüklü geliyor. Bluetooth özelliği var, Wi-Fi özelliği var. Yani akıllı televizyonlarda bulunan hemen hemen her özellik var. OLED olduğunda söyleyelim, televizyonun Ultra HD 4K'lık bir çözünürlüğe sahip. HDR10 desteği var. Oldukça da ince bir televizyon. Şöyle yakınlara doğru bir gidelim. Şuradan zaten siz de göreceksiniz ne kadar ince olduğunu. Şöyle bayağı ince bir televizyon. Şurada oldukça gelişmiş de bir hoparlör sistemi var, sound barı var. Ses kalitesinde iyi olduğunu söyleyelim. Evet, bir sonraki standta biraz daha akıllı ev konseptine uygun ürünler görüyoruz. Haier markasının, şöyle gösterelim, Haier markasının bazı akıllı telefonlarla, yani mobil cihazlarla da uyumlu beyaz eşyaları var. Bunlardan bir tanesi de şurada gördüğünüz gibi Candy Rapid. Bunun özelliği ne diyeceksiniz? Dışarıdan baktığınızda çok standart bir çamaşır makinesi gibi duruyor ama bu makinenin bir özelliği var. Şurada gördüğünüz gibi bir sürü kirli çamaşır var. Daha doğrusu kirli çamaşır rolü yapan çamaşırlar var. Bu çamaşırları siz telefonunuza indirdiğiniz uygulamayla, ücretsiz uygulamayla fotoğraflıyorsunuz ve uygulama size hangi programda çalıştırmanız ve bu çamaşırları hangi programda yıkamanız gerektiğini söylüyor. Şöyle biraz yaklaşalım. Şurada göreceksiniz zaten 9 farklı hızlı yıkama programı var. Açıkçası 9 farklı hızlı yıkama programı oldukça verimli olabilir. Özellikle çalışma hayatında olan insanlar için. Çünkü biliyorsunuz evde çok fazla vakit geçiremiyoruz. Ve eve geldiğimizde de bir şeyleri hızlı bir şekilde halledip hemen dinlenmeye geçmek istiyoruz. İşte burada bu ürün bir avantaj sağlayabilir. Evet arkadaşlar, buzdolabının ismi şuradan görebileceğiniz gibi Cube, Haier Cube serisine ait bir buzdolabı. Bu da Türkiye'de yok ama oldukça ilginç özellikleri var. Şu tarafa doğru yaklaştığımızda göreceksiniz. Burası ultraviyole ışıkları yayıyor ve bu sayede dolabın üst kısmının bakteri üretmesini engelliyor. Bence en ilginç olan kısımlardan bir tanesi alt taraf. Şurada alt tarafta, sol tarafta gördüğünüz kısım normal buzdolabının devamı niteliğinde ama sağ taraftaki kısmın nasıl çalışacağını siz seçiyorsunuz. Eğer derseniz ki benim buzdolabına daha çok ihtiyacım var, mesela yaz aylarında daha fazla şey tutmak istiyorum buzdolabında derseniz, işte o zaman şu sağ alt tarafı buzdolabı özelliğinde kullanıyorsunuz ve böylece buzdolabı gibi görev yapıyor. Ama isterseniz burayı buzluk halinde getirebiliyorsunuz. Yani sizin için dondurucu oluyor ve buzdolabının dondurucu kısmı da o kısım oluyor. Oldukça büyük bir dolap, rahatlıkla 4 kişilik bir aileyi barındırabilir.
rahatlıkla 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayabilir. Rengi de Iconic Black, yani ikonik siyah diyorlar. Oldukça bence şık ve premium duran bir buzdolabı. Şu anda Türkiye'de yok ama ileriki dönemde Haier Türkiye'de satış yapmaya niyetlenirse o zaman işte ne kadara gelir bu buzdolabı gerçekten merak ettim ben. Evet arkadaşlar, İFA'nın global basın konferansında ilk günü tamamladık. Bize bir de gözlük dağıttılar. Şöyle yakından bakın, yakından da göreceksiniz. İFA'nın güneş gözlüklerini dağıttılar. Oldukça eğlenceli. Şu anda İspanya sokaklarında, Sevilla sokaklarında otele doğru yürüyorum. İlk gün verimli geçti. Güzel şeyler gördük. Güzel sunumlar yapıldı. Oldukça da keyifli ürünler vardı. Özellikle benim ilgimi çeken ürün, sizin hangi programı kullanmanız gerektiğini söyleyen makineydi. Çok keyifliydi. Hoşuma gitti. Olsa alırdım dediğim ürünlerden bir tanesiydi. Bunun yanında çok güzel sunumlar gördük. Çok güzel sunumlar izledik. Hem ürünü anlattılar hem piyasalardan bahsettiler. Bu ürünlerden bazıları Türkiye'ye de gelecek. Bazıları zaten online perakende sitelerinden satın alınabiliyor. Şu anda beni biraz karanlık görüyor olabilirsiniz. Bayağı güneş var çünkü. Yazı özlemişken böyle hoş oldu aslında. Yarın devam edeceğiz çekimlere. Bakalım yarınki sunumlar nasıl olacak. Merhabalar Shift Elite.net izleyenleri. Bugün toplantının ikinci günündeyiz. Hala kalabalık. Şöyle arkamda göreceksiniz zaten. Standların hemen önündeyim. Birazdan sunumlar başlayacak. Sunumlarda yine oldukça ilginç bilgiler verilecek. Biz de bugün yine güzel ürünlerle karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar, oldukça ilginç bir ürünün karşısındayız. Şöyle göstereyim yakından. Bu Plug Surfing bu ürünün ismi. Şöyle zaten yazıyor standlarında da. Bir uygulamaları var. Bu uygulama sayesinde aslında giriyorsunuz ve bir sürü şarj noktasını görebiliyorsunuz. Bir aplikasyonları var. O aplikasyonun içerisinden arabanız elektrikliyse nerede şarj edebileceğinizi gösteriyor size. Bunlardan bir tanesine sahipseniz de bunu anahtarınıza çok rahatlıkla takabiliyorsunuz. Hemen arkasında bir registration number var. Yani bu numarayla bu numarayı girerek eşleştiriyorsunuz kendinizi bu ürünle. Daha sonrasında kredi kartınızla entegre ediyorsunuz ve gittiğiniz yerlerde arabanızı elektrikle şarj edeceğiniz zaman sadece bunu okutmanız yeterli oluyor. O da sizin banka kartınızdan ya da kredi kartınızdan parayı çekiyor. Karşılığında da arabanızı şarj etmiş oluyorsunuz. Türkiye'de henüz tabii elektrikli arabalar ne kadar yaygın ona biraz bakmak lazım. Ama yaygınlaştıkça bu da oldukça verimli bir ürün olabilir diye düşünüyorum. Bunu açıkçası ben biraz merak etmiştim ne olduğunu. O yüzden geldim. Arkadaşlarla da burada konuştum. Kullanımı çok kolay. Anahtarlığınıza takıp devam ediyorsunuz. İsterseniz telefonu, isterseniz bunu kullanıyorsunuz ama insanlar genelde bunu kullanmayı tercih ediyorlarmış. Anahtarlığa taktıktan sonra telefonu çıkartıp bununla uğraşmak gibi bir derdiniz olmuyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden de ki biz geçenlerde Tolga ile az daha yolda kalıyorduk bir elektrikli arabayı test ederken. O da ilginç bir anı. Hatta onun da videosuna kartlardan erişebilirsiniz. Bu olsaydı nerede elektrikli arabamızı hızlı bir şekilde şarj edebiliriz görecektik ve ondan sonrasında da hızla o noktaya gidip arabamızı şarj edebilecektik. Arkadaşlar turumuz devam ediyor. Buradan sonra başka bir standta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, şimdi de bir çamaşır makinesinin karşısındayız. Bu çamaşır makinesinin ismi Haier Duo. Yani aslında Duo biliyorsunuz iki çift demek. Haier Duo iki tane işi yapabiliyor sizin için. Üst taraftaki bölmeyi kurutucu olarak kullanabiliyorsunuz. Alt taraftaki bölmede de hem yıkıyorsunuz hem de kurutabiliyorsunuz. Şimdi soracaksınız, aşağıda da kurutabiliyorsam neden sadece aşağıyı kullanmıyorum? Niye ikisi üst üste diye. Normalde başka markalarda da var buna benzer ürünler. Ama burada alt tarafta belli bir kapasitede kurutma yapabiliyorsunuz. Üst tarafın kapasitesi daha yüksek. Bu sayede de
daha fazla çamaşırınızı kurutabiliyorsunuz. Normal çamaşır makinelerinden biraz daha dar bir yapıda yapılmış. Dolayısıyla da her yere kolaylıkla sığabilir aslında. Boyu da benim boyum 1.72, aşağı yukarı benim kadar, yani 1.72 diyebiliriz. 1.70-1.72 arasında diyebiliriz boyuna da. Ama bu akıllı bir makine. Buradaki bu akıllı bir makine ne gibi özellikleri var derseniz, şöyle biraz yaklaştığımızda buradaki en güzel özelliği göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kapı tıklatır gibi 2 kere tıklattığınızda kapı sizin için açılıyor. Oldukça ilginç ve ilgi çekici bir özellik. Aynı zamanda şöyle kapıyı kapatalım. Şu üst tarafta gördüğünüz kısma da yaklaştığınızda, normalde bu tamamen siyah bir ekran oluyor. Oldukça da elit bir görüntüsü var açıkçası. Biraz yaklaştığınızda da şu ekran tekrar açılıyor. Aynı şekilde aşağıyı da şöyle göstereyim ben size. Aşağısı da aynı şekilde 2 kere tıkladığınızda açılıyor. Yani kısacası sadece tıklayarak bu makinenin kapaklarını açabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı da bir makine. Şöyle gösterelim biraz yaklaşıp. Şöyle açtığımızda şurada bir bölme görüyorsunuz. Bu bölmenin içerisinde de yıkarken deterjan koyduğunuz bölümler var bu bölgede de. Burayı tamamen dolduruyorsunuz ve o bitene kadar hangi çamaşırda ne kadar kullanması gerektiğine kendisi karar veriyor. Oldukça ilginç bir makine. Benim hoşuma gitti açıkçası. 2 tane ayrı makine alıp üst üste koymak yerine burada sadece tek bir makinede işi çözmüşler. Haier Duo ismi, tekrar söyleyelim. Şu anda Türkiye'de satışta değil, sadece dünyada, Çin'de satışta bu ürün. Ama gelecek dönemde Türkiye'de de belki satışa sunulabilecek. Bunun bilgisini aldık ama şu an için henüz, en azından bu yıl için böyle bir şey mümkün değil. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de İFA'nın Türkiye temsilcisi Messe Berlin'den Ebru Koca'ya mikrofonlarımızı uzatacağız. Hem İFA 2019 ile ilgili önemli haberleri hem de bu sene izleyenleri, yani sizleri neler bekliyor onlarla ilgili bilgileri alacağız. İFA ile ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? 2019'da bizi neler bekliyor? Evet, biraz evvel konferansta açıklanan bir sürü yeni bilgi oldu. Bunlardan en önemlisi bir kere ana hashtagimiz Co-Innovation. Yani hem evlerimizde hem araçlarımızda birçok bizim hayatımızı kolaylaştıracak yeni teknolojilerle karşılaşacağımız kesin gözüküyor. Tabii İFA aynı zamanda hem büyük ev aletleri hem küçük ev aletlerini de içeren birçok ürünü içeriyor ama audio-visual anlamda yine ses alanında Sennheiser'la büyük bir partnerlik içine girdiler. Diğer yandan IFA Next var. Startup projeleriyle ilgili orada birçok yeni ürünler olacak. Dünyadan birçok teknoloji firması veya yeni startuplar orada yerlerini alacaklar. Bu seneki ayrıca bu startup bölümünün, IFA Next bölümünün en önemli ortağı Japonya oldu. Global Innovation partneri oldu İFA'nın. Yani yine her zamanki gibi yeniliklere çok açık bir İFA ile beraber olacağız Eylül ayında diye düşünüyoruz. Eylül ayında Türkiye'den de bazı firmalar olacak İFA'da. Berlin'e gidecek Türk firmalarıyla ilgili de biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii bizim en büyük katılımcımız Türkiye'den Arçelik ve Vestel grubu. Arçelik, Beko ve Grundig markalarıyla yer alacak. Vestel de yine kendi markası ve aynı zamanda Toshiba ve Sharp'la birlikte 8.2'de Vestel olacak. Grundig ve Arçelik, Beko 21. 23. salonlarda yer alması planlanıyor. Ama aynı anda 25 ayrı firmamız da katılıyor buraya. İrili ufaklı. Kimisi küçük ev aletleri üreticisi, kimisi büyük ev aletleri üreticisi. Bir takım yine televizyon üreticilerimiz var. 25 firmamız da şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Bir de tarihi bir kez daha sizden duyalım. Acaba İFA 2019 hangi tarihlerde ve nerede olacak?
Evet, Berlin'de 6-11 Eylül'de olacak. Tabii 4-5 Eylül medya günleri olacak aynı şekilde. Tabii eş zamanlı olarak 8-11 Eylül'de de Global Markets'te pazara yeni girmek isteyen firmaların da kendini gösterdiği yeni bir fuar alanı var. 3 yıldır yapılan. Yine 15-20 dakika uzaklıkta mevcut İFA salonlarına. Orası da 20 bin metrekarelik bir alan. Tabii İFA salonları 160 bin metrekarelik bir alanda. 26 salonda gerçekleşecek. Dolayısıyla hani her iki alan arasında da tabii ulaşım söz konusu. B2B olarak yan sanayi ve diğer yeni çıkan ürünleri, projeleri görmek isteyenler Global Markets'e gidebilirler. Ama IFA Berlin Brand Hall olarak tabii ki Berlin Messe Hall'lerinde olacak. Evet arkadaşlar, IFA 2019 Global Basın Konferansı'nın sonuna geldik. Burada birçok ürün tanıtıldı. Biz de bu ürünleri sizlere göstermeye çalıştık. Aynı zamanda çok güzel sunumlar yapıldı. Önemli bir de haber aldık. Sennheiser bundan sonra IFA'nın global partneri. Siz de bu habere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer abone değilseniz abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirim ziline tıklayarak bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.